Burası Las Vegas. Yani en azından öyle gözüküyor. Bu parlak neonları gören herkes ışığa koşuşan sinekler gibi buralara doluşuyor. Işıklara karşı müthiş bir zafiyetimiz var. Las Vegas bundan faydalanıyor. Ya dur bir kardeşim ya, bir dakika ya, dur ya, dur. Bu ne acele yani? Sakin. Neyse. Bugünlerde Las Vegas'ın göbeğinde böyle arabanızın penceresini açmış, o gösterişli ışıkların aydınlattığı bu stripte gece arabanızı sürerken dikkatli olun. Çünkü karşınıza her an bir cisim çıkabilir. Işıklı bir cisim. Kocaman bir ay da olabilir. Bir basket topu da. Dünyanın en büyük ışıklı küresi bu. Sphere. You've got to be kidding. Sphere is completely unprecedented. Bu aralar herkesin konuştuğu bu devasa küre Las Vegas'ın yeni buluşma noktası. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık gününde 4 Temmuz'da ilk defa ışıklarını açtı. Bu dış tarafının üzerinde bu görüntüleri görmemizi sağlayan 1,2 milyon tane ışık var. Programlanabilir ışık bunlar. Müthiş gösteriler yapabiliyor. Aydan dünyaya dönüşebiliyor. Havai fişek gösterileri yapabiliyor. Bir sürü görsel şovla dikkat çekmeye çalışıyor. Gel vatandaş demenin sessiz ama parlak bir yolu bu. Masallardaki sihirli küre gibi bununla da hemen her şeyi gösterebilmek mümkün. Öyle ki yakında içinde gerçekleşecek konserleri bile kürenin üzerinden yayınlayacaklar. Bir de böyle işte devasa bir basketbol topuna dönüşebiliyor. Bu top önemli çünkü bu basketbol topunun pek bilinmeyen ironik bir hikayesi var. Şimdi onu anlatacağım sizlere. James Dolan'dan bahsedeceğim. Kürenin hikayesini başlatan milyarder. Aslında kendi başarılarıyla milyarder falan olmuş birisi değil. Baba parası. Peder Bey Charles Dolan, Cablevision ve bir de HBO'nun kurucusu. Dolayısıyla oğlu da böyle büyük bir servetin içinde doğup yetişmiş. Aynı zamanda New York Knicks basketbol takımının da sahibi. Fakat keşke olmasaydı çünkü o satın aldıktan sonra bir takım rekorlar kırmaya başlıyor. Üst üste yenilme rekorları. Fakat James Dolan bu durumu pek de ciddiye almış gibi durmuyor. Cablevision'ı 2016'da sattıktan sonra MSG yani Madison Square Garden'a odaklanıyor. Bu square geçiyor içinde ve square aslında kare demek İngilizce ama bakın New York'taki bu efsanevi etkinlik alanına, evet burası Madison Square Garden. Peki burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Evet, kare değil, dairesel bir şekle sahip ve bu binada bir sürü ışıkla donatılmış. Görsel bir şov. Yani buraların sahibi o Dolan'ın kafasının bir yerlerinde yuvarlak, dairesel, küresel şekillere karşı bir zaafı var galiba. Zira 2016'da bir çalışanın verdiği röportajda küre fikrinin ona çıtlatıldığını duyuyoruz. 2017'de şu anda kürenin bulunduğu yerin açılışı yapılıyor. Esas olaysa 2019'da. Dolan CNBC'de konuşuyor. Hayalinin fütüristik, küre şeklinde bir arena yapmak olduğunu söylüyor. Knicks'in başına geçtikten sonra neden bu kadar başarısız olduğuna pek de şaşırmamak lazım. Çünkü Dolan'ın tutkusu en başında bu basketbol topu değil, bu basketbol topuymuş. Alışık olduğumuz binalardan farklı bir yapı hayali bu. Piramitlerin şekli gibi. Ki piramit şeklinde bir otel de var Las Vegas'ta. Şunun arkasında bir yerlerde. Ya da Suudi Arabistan'da yapılması planlanan, benim daha önce videosunu da yapmış olduğum Neom gibi. Değil mi? Onun da şekli böyle dümdüz çizgi gibi. Küre aslında o kadar da eşsiz değil. Permakültür konusunda bir video yapmıştım. Onu hatırlayanlar oradaki Eden projesini de görmüştür. Fakat bu küre kendini daha farklı gösteriyor. Aslında bu kürenin yapımına 2018'de karar verilmişti ve 2021'de açılması planlanıyordu. Fakat hepimizin bildiği o dünyaya 2-3 yıllık bir ara verildi. Covid'in araya girmesi işleri biraz geciktirdi. O zamanlar projenin bütçesi yaklaşık 1,2 milyar dolar gibi hesaplanmıştı. Fakat tabii global tedarik zinciri krizi ve enflasyon nedeniyle projenin masrafı, hazır olun, 2,3 milyar dolara kadar ulaştı. Bu projenin büyüklüğünden bahsediyorum.
koskoca ışıldayan bir küre için işte bunca para gerekiyor. Bu harcama aynı zamanda onu Las Vegas'ın en pahalı eğlence merkezi olarak en üst sıraya taşıdı. 157 metre genişlikte, 112 metre yükseklikteki bu devasa kürenin dışı programlanabilir ışıklarla kaplı. Şaşırtıcı gelecek belki ama basit bir laptop bağlayarak her şeyi ayarlayabilmek mümkün. Tabii bu gösterileri dizayn etmek ayrı bir uzmanlık, ayrı bir tasarım meselesi. Kürenin içinde neler olduğunu ayrıca anlatacağım ama önce bu ses getiren dışını biraz konuşmamız lazım. İnsanlık olarak ışıklara her zaman bir ilgimiz vardı ama son yıllarda biraz daha artmadı mı bu sizce de? Bilgisayar kasalarındaki parçaları bile ışıklandırdık değil mi? Kimin aklına gelirdi ki böyle yerde duran kapalı kutu, çirkin bilgisayar kasalarını alalım. Onların üzerine böyle cam kapaklar koyalım. İçini de envai çeşit rengarenk aydınlatmalarla dolduralım. Arabaların böyle içeriği görebilmek için kullandığımız ışıkları sadece tepede vardı bir zamanlar ama artık altında, yanlarında, her yerinde, her renge dönebilen RGB LED ışıklar takılıyor biliyorsunuz. Evlerimizi bile bu şekilde çeşitli lambalarla aydınlatıyoruz. Aslında kendimize bir çeşit bir ambiyans yaratıyoruz diyelim. Otobüs tabelalarından dükkan tabelalarına kadar ledler, ışıklar her yerde artık. Evet, dünyayı aydınlatıyoruz. Gece dışarı çıkıp hiç gökyüzüne bakıyor musunuz? Bilmiyorum ama tahminimi söyleyeyim. Eğer büyük bir kentte yaşıyorsanız muhtemelen bakmıyorsunuz. Muhtemelen bakmayı unuttunuz çünkü baktığınızda zaten görebileceğiniz pek fazla bir şey kalmadı sokak lambaları dışında. Işık kirliliği öyle bir hale geldi ki Samanyolu'nun o görkemli manzarasını görmeyi bırakın, yıldızları bile seçebilmek pek de öyle mümkün değil maalesef. Oysa ki ışıklandırmaları düzgün kullansaydık, doğru tasarım yapsaydık hepimiz böyle bir gökyüzü görebilirdik. Bunun için ışıklandırmaları gökyüzünü aydınlatacak şekilde değil de yeri aydınlatacak şekilde lokal olarak tasarlamamızı öneriyor uzmanlar. Tabii bu aynı zamanda bir enerji tasarrufu da sağlıyor. Bu konuda ileride ben başlı başına bir video yapmayı da istiyorum açıkçası. Gelelim Las Vegas'taki küreye. Bu kürenin gökyüzünü aydınlatmasını bir kenara bırakın. Başlı başına ne kadar parlak olabileceğini zaten böyle görerek bile tahmin edebiliyorsunuzdur. Öyle ki çevrede yaşayan insanlar için bir çeşit tedirginlik oluşturmaya başlamış durumda. Çünkü uyumamız gereken saatlerde hava böyle olmamalı, karanlık olmalı. Aydınlık olduğunda bunun uyku ve onun sonucunda da bir takım sağlık problemlerine neden olduğu biliniyor. Ama tabii bir yandan da Las Vegas bir eğlence merkezi, yani o hiç uyumayan kentlerden biri. Fakat aynı küreyi, yani bunu Londra'ya yapmayı planladıklarında ışık kirliliği mevzusu nedeniyle oldukça sert bir tepkiyle karşılaştıklarını da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii bu küre öylesine böyle sadece gökyüzünü aydınlatalım diye yapılmış değil. Burası büyük bir eğlence merkezi olarak tasarlandı. İç kısmı yaklaşık 20.000 kişi alabilecek ve açılışı da 29 Eylül'de U2 konseriyle yapılacak. Fakat kürenin marifetleri bununla da sınırlı değil. Tam 15.000 metrekare olan iç kısmı da 16K çözünürlükte LED ekranlarla kaplanmış. Yani dünyanın en yüksek çözünürlüklü LED ekranı. Orada ne oyun oynanır ama. Tabii sadece ekranın çözünürlüğünü arttırmak yeterli değil. Bir de orada gösterilecek özel tasarlanmış içerikleri, videoları da düşünüp tasarlayıp çekebilmek lazım. Sırf bunun için yapımcı şirket Sphere Studios, The Big Sky yani Büyük Gökyüzü adında bu işe özel bir kamera geliştirmiş. Bu bildiğimiz, hatta hala çoğumuzun pek de kullanmadığı 4K çözünürlükten 40 kat daha yüksek bir çözünürlüğe sahip. Ve sadece bununla da kalmıyor. 150 derece görüş açısına sahip bir lens tasarımı var. Böylelikle görüş açısı kürenin kapladığı alanla örtüşüyor. Aynı zamanda 165 derece gören başka bir lens daha var. Bununla da hani hareket kaynaklı bir takım stabilizasyonları sağlamak için ek görüş açısı payı eklenmiş. Tabii küre sadece böyle dev bir ekran olmaktan çok daha fazlası. Görsel duyumuza hitap etmesinin yanı sıra diğer duyuları da ihmal etmemişler. İşitme deneyimini arttırabilmek için küreyi tam olarak 164.000 hoparlörle donatmışlar. Bu hoparlörler aynı zamanda beamforming teknolojisi sayesinde
her bir koltuğa aynı anda ses göndererek kişisel bir deneyim sunuyor ve bununla da kalmıyor. Bir de infrasound haptic denilen bir sistem sayesinde böyle titreşimler oluşturarak adeta sesi sadece duymanızı değil hissetmenizi de sağlıyorlar bir takım klaplarda olduğu gibi. Küre çoğunlukla işte şovlar, konserler, çeşitli aktiviteler, belki büyük düğünler gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Spor etkinlikleri için hazırlanmamış ama yine de burası Las Vegas. Bazı boks ve MMA dövüşleri olmazsa olmaz. Hatta e-spor turnuvaları bile yapılması bekleniyor. Dediğim gibi böyle büyük bir ekranı görüp de oyun oynama hayali kurmayan kaç kişi vardır değil mi? Peki niye böyle ekranlar bizi cezbediyor? Neden hep ışık görünce ona doğru yöneliyoruz? Biraz da bunu konuşalım. Küreyi mimari bir şekil haline getirme fikri pek de yeni değil. Mesela ben yaptığım seyahatlerden birinde Kanada'da, Montreal'de görmüştüm bir tanesini. Şimdi size çok ilginç bir yapı göstereyim. Burası Biyosfer. 1967 yılında yapılmış. Sonra bir yangın çıkmış. 1990 yılında çevre müzesine dönüştürülmüş. Şu anda Kuzey Amerika'nın en büyük çevre müzesi. Buckminster Fuller tarafından tasarlanan bu çarpıcı jeodezik kubbe çevresel duyarlılığa dikkat çekmeye çalışıyor. Ama ondan da önce ta 1938'de New York'ta yapılmış bir küre daha var. Perisfer adlı bu bina Dünya Fuarı için yapılmış ve daha sonra geleceğe dair pek çok filme de taşınmış. Evet, Dünya Fuarı. Çünkü bu dünya fuarları çok ilginç. Nerede farklı tipte böyle bir mimari eser varsa izini sürdüğünüzde bir şekilde karşınıza dünya fuarları çıkıyor. Paris'teki Eyfel Kulesi, Chicago'daki dönme dolap, Seattle'da iğnenin ucundaki uçan daire. İnsanları bir yere çekmek istiyorsanız formül belli. Büyük küreler yapın ve onları bol bol ışıklandırın. Peki neden? Bence hem bize kendi dünyamızı hatırlattığı hem de geleceği çağrıştırdığı için. Was a place where the best and the brightest people of the world came together to actually change it. Tam da bu yüzden Disney parklarından biri olan Florida'daki Epcot'ta da küresel bir yapı var. Benim yolum oraya da düşmüştü ve onun içini gezme fırsatım olmuştu. Böyle bir trene biniyorsunuz ve onunla spiral gibi döne döne kürenin içinde geleceğin tarihine doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ben o kürenin adını da pek bir sevmiştim. Spaceship Earth. Dünya uzay gemisi. Evet, belki de içten içe böyle bir uzay gemisinde, yani mavi ışıklı bir kürede olduğumuzu bildiğimizden seviyoruzdur bu ışıklı küreleri, kim bilir. Ve işte onlardan yeni biri daha katıldı bir gösteri merkezi olarak. Oluşturduğu ışık kirliliğinin yanında insana, topluma, çevreye ne gibi etkileri olacağını da düşünmemiz gerek elbette. Tabii hep olumsuzlukları da değil. Belki de bu tür havai fişek gösterileri gerçek havai fişeklerin yerini alacak ve kuşları daha az korkutacak, daha az can kaybına neden olacak ya da yoldan geçen sürücülerin dikkatini dağıtarak daha çok kazaya sebep olacak. Tam olarak ne olacağını söyleyebilmek, bilebilmek şimdiden biraz zor. Fakat artık yaptığımız bu kürelerin bu küreye etkilerini düşünerek hareket etmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Trapped inside a fake reality.